Öğrenmeyi, keşfetmeyi ve kendini çok geliştirmeyi çok seven sevgili izleyicilerimiz, sizleri bugün Deauville'e götürüyoruz. Paris'ten 2,5 saatlik yol ama 160 yıl önce bu yol sizi sadece bataklığa götürürdü. Ta ki Morny ve Osman devreye girene kadar. Ama hemen belirteyim, bu Osman başka Osman. Yıl 1861 olunca Morny projeye girişti. Plan basitti. Bataklığı kurut, villalar inşa et, bir hipodrom yap, üstüne biraz da kumar ekle. Çünkü Fransız elitini çekmenin yolu tatil köyü ile para harcama arenasını aynı yerde sunmaktı. 1858'de Napolyon III'ün üvey kardeşi Charles Auguste Louis Joseph de Morny, yani Duc de Morny, Paris'te zaten güçlü bir politikacı ve iş adamıydı. Ama Paris ona yetmiyordu. Biraz deniz, biraz kum, biraz da lüks fena olmaz diye düşündü. O dönem Deauville dümdüz bataklıktı. Normal insanlar orada çizme bile giymezdi ama Morny'nin gözü başka gördü. Buradan para çıkar. 1864 arası Morny işin içinde büyük bir ismi kattı. Baron Georges Eugène Haussmann. Evet, Paris'i geniş bulvarlarla yeniden yaratan o meşhur Osman. Görevi açıktı. Bu bataklığı şık göster. Ve başardı. Caddeler düzenlendi, şehir planı çizildi. Kısacası Paris'in küçük ve lüks bir kopyası sahile taşındı. İlk durağımız ünlü plaj. Renk renk şemsiyeler ama milimetrik düzenle. Çünkü Deauville'de kum bile aristokrat. Le Planche denilen ahşap yol var. Yani bildiğimiz tahta zemin. Ama üstünde yürüyünce sanki Cannes kırmızı halısındasınız. Kabinlerin üstünde Hollywood yıldızlarının isimleri var. Deauville'de 1970'ten beri Amerikan Film Festivali düzenleniyor. Bu isimler gelen starları temsil ediyor. Deauville'in merkezine geldiğinizde gözünüze çarpan en görkemli yapılardan biri Casino Barrière'dir. 1912'de açılmış koca bir beyaz saray gibi. Ama içerisi Versailles değil, para tuzağı. Burada her şey var. Rulet, blackjack, poker masaları, yüzlerce ışıklı makine. Kısacası cüzdanınızı boşaltmanın her türlüsü. Ama Fransız tarzında. Las Vegas'taki gibi neon ışıkları yok. Burada kırmızı kadife perdeler, kristal avizeler var. Yani iflasınız bile şık yaşanıyor. Paris'te kumarhaneler yasak. Ama biraz tren yolculuğu yapınca işin adı değişiyor. Turizm. Böylece Deauville hem Parisyen elitin hem de uluslararası jet set'in oyun sahası oldu. Kazinonun etrafında park etmiş arabaları görürsünüz. Bentley, Ferrari, Aston Martin hepsi kumar masasına oturmadan önce dışarıda şov yapar. Çünkü Deauville'de para kaybetmek bile önce vitrinliktir. Kısacası Casino Barrière şehrin kalbi değil, kasasıdır. Buraya gelenler ya servetini büyütür ki bu çok nadirdir ya da servetini burada bırakır. Ama her durumda çıkarken hala zarif görünürsünüz. Deauville'de bir diğer vitrin ise marinadır. İlk bakışta Akdeniz'deymişsiniz gibi görünüyor. Sıra sıra yatlar, tekneler. Ama dikkatli bakılınca bir şey fark ediyorsunuz. Hareket eden yok. Çünkü burada esas mesele denize açılmak değil, limanda doğru yere park etmek. Her yat bir tür statü sembolü. Bakın benimki daha uzun, daha beyaz, daha gereksiz. Yat sahibi olmak burada bir spor dalı gibi. Kullanmazsanız da olur. Yeter ki isminiz liman listesinde yazsın. Tabii manzara çok hoş. Arka planda villalar, ön tarafta milyonluk tekneler. Yalnız normal bir ziyaretçi için bu marina deniz havası alırken aynı zamanda "Ben niye otobüste geldim ki?" diye sorgulama alanıdır. Kısacası Deauville'in marinası şehrin ruhunu özetliyor. Denize bakmak var ama denize çıkmak pek yok. Yatların çoğu uyur ama yine de liman
lüks vitrin işlevini her gün kusursuz yerine getirir. Ve tabii ki Villa Strasburger. Hikaye, edebiyat ve para karışımı. Önce arazi Flaubert ailesine aitti. Evet, Madame Bovary'nin yazarı Gustave Flaubert'in annesinden kalma bir toprak parçasıydı burası. Sonra sahneye dünyaca ünlü hanedandan Baron Henri de Rothschild çıktı. Bildiğimiz Rothschild ailesinin üyesi. Evet, o meşhur uluslararası bankacılık ve şarap imparatorluğunu kuran Rothschild hanedanı var bunun arkasında. 1907'de mimar Georges Pichot'a emir verdi. Bana Normandiya köy evi gibi görünen ama 15 odalı devasa merdivenli bir malikane yap. Ortaya çıkan şey steroid basılmış bir çiftlik evi oldu. 1924'te Amerikalı milyoner Ralph Beaver Strasburger villayı satın aldı ve adını işte tam böyle yapıştırdı. Çünkü Amerikalı zenginler Fransız zarafetini satın alıp kendi soyadlarıyla markalamayı sever. 1980'de Strasburger'in eşi villayı Deauville Belediyesi'ne bağışladı. Bugün düğünler, davetler ve konserler için kullanılıyor. Yani aristokrasinin salonlarında dans etme şansı artık halka açık. Tabii halk derken kredi kartı limiti yüksek olanlardan bahsediyoruz. Deauville, Fransa'nın en büyük illüzyonu. Lüks ama mütevazı. Gösteriş ama zevkli. Bir zamanlar bataklık, bugünse modanın, kazinonun ve tatlı kibirin başkenti. Eğer paranız varsa burası cennet. Paranız yoksa sadece vitrinlerin önünden yürürsünüz. Yani tam Fransız usulü. Bastığınız yerleri toprak sanarak geçmeyin diye sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın.